Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için iç dolgulu, portakallı, lor peynirli çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 150 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ben her zaman tariflerimde tereyağı tercih ediyorum. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağının tadı, kokusu çok daha başka lezzetli yapıyor kurabiyeleri. Bir paket toz vanilya kullanıyorum. Toz vanilya 5 gram ölçüsünde. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Hamur kabartma tozu 10 gram ölçüsünde. Yarım çay bardağı toz şekeri ekliyorum ve bu malzemelerimi şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Tereyağını eziyorum. İyice güzel bir krema kıvamı almasını sağlıyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekledim ama bu aşamada oğluma hiçbir türlü engel olamadım. Çünkü kadraja girmiş bulundu. O yüzden sizler de bir çay bardağı yani 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsünde bir çay bardağı yoğurt ekleyin. Ve bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı bu kurabiyeye çok lezzet veriyor. Dilerseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da ekleyebilirsiniz eğer zeytinyağı yoksa. 4,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde. Öncelikle 3 su bardağı unumu ekledim. Hamurum cıvık olduğu için 1 su bardağı daha un ekledim. 4 veya 4,5 su bardağı unla hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru olacak. Bunu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Kıvam bu şekilde olduktan sonra kurabiye hamurunuz hazır demektir. Şimdi kurabiye hamurumuzu buzdolabında yarım saat kadar en az dinlendirelim. Sonrasında bu aşamada iç harcını yapalım. İç harcı için 4 yemek kaşığı portakal reçeli kullanıyorum. Ama kullanmış olduğum portakal reçeli portakal kabuğundan oluşan bir portakal reçeli. Dilerseniz sizler elinizin altında portakal reçeli yoksa başka reçellerle de yapabilirsiniz veya portakal reçeliyle yapmanızı tavsiye ederim bu kurabiyeyi. Eğer reçel olarak yoksa portakalın kabuğunu da ekleyebilirsiniz. 2 adet portakal kabuğunu ekleyin rendeleyerek. Lor peynirini o şekilde ekleyip karıştırabilirsiniz. Ben öncelikle burada dolu dolu 4 yemek kaşığı portakal reçeli kullandım. Sonrasında portakal reçeli ve lor peyniri karışımı yeterli olmadığı için biraz daha yaptım. Yani 2 yemek kaşığı daha ekledim. Ona göre 3 yemek kaşığı oranında lor peyniri daha ekleyip karıştırıp kurabiyelerime dolu dolu iç harcını hazırladım. Bu aşamada tabii ki de bu miktar değişkenlik gösterebilir. Bazılarınız iç harcını, iç dolgusunu daha az seviyordur. O yüzden biraz daha az iç harcını koyacağından dolayı iç harcı miktarını az tutabilir. Ben 250 gram lor peyniri kullandım. 6 yemek kaşığı da portakal reçeli kullandım. Portakal reçeli ve lor peynirini karıştıralım. İç dolgumuzun malzemesini hazırlamış oluyoruz. Şimdi kurabiye hamurumuzdan parçalar koparıyoruz. Cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar koparalım. Avucumuzun içerisine bastırarak düzleyelim. Sonrasında iç harcımızdan hamurumuzun ortasına koyup uç kısımları birleştirerek avucumuzun içerisinde hamurumuzu yuvarlayalım. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Dilerseniz bu aşamada streç filmi bir kahve fincanı içerisine koyup bu aşamaları o şekilde de yapabilirsiniz. Ben daha önce tariflerimde paylaşmıştım sizlerle. Öyle çok daha kolay. Ama evimde streç film kalmadığını fark ettim. O yüzden ben bu şekilde avucumun içerisinde yaparak hazırladım. Bu yöntemle de oluyor ama gördüğünüz gibi biraz daha zorlanabilirsiniz. Çünkü kurabiye hamurunda hafiften de olsa çatlaklıklar oluşabiliyor. Oluşsa bile hiçbir sorun değil. Çünkü piştikten sonra yayılma, dağılma söz konusu olmuyor. Piştikten sonra da fırından çıkınca sizler de birazdan göreceksiniz. Üzerine de pudra şekeri serptiğimiz için görüntüsü gayet güzel bir kurabiyedir. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçüleriyle toplamda 17 adet portakallı lor peyniri dolgulu kurabiyelerim oluştu.
Daha fazla yapmak isterseniz tüm malzeme ölçülerini yarı olarak artırın. Daha fazla kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Daha az yapmak istiyorsanız da vermiş olduğum malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurunuzdan daha küçük boyutta parçalar kopararak iç dolgusunu da daha az koyarak daha fazla sayıda da kurabiyeler elde edebilirsiniz küçük boyutlarda. Ben biraz böyle büyük boyutlarda kurabiyeler hazırlamak istediğim için hamurumdan büyük parçalar kopardım ve daha az sayıda kurabiyeler elde ettim büyük boyutlarda. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyemizi yaklaşık 15 ila 20 dakika aralığında pişirelim. 15 dakikadan sonra lütfen fırınımızı kontrol edelim. Eğer kurabiyelerimizin üzeri kızarmışsa ve altı kızarıp pişmişse fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda 170 derecelik alt üst fırın fanlı ayarda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. 20 dakikanın sonrasında fırından çıkardım. Kurabiyelerimi gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Zaten kokusu da muhteşem bir kurabiye. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kurabiyelerim soğuduktan sonra üzerine pudra şekerini buladım. Dilerseniz bir kabın içerisinde pudra şekerini bulabilirsiniz benim yaptığım gibi ya da üzerine sadece serpebilirsiniz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey kurabiyelerinizin mutlaka soğuması. Çünkü kurabiyeler soğuduktan sonra pudra şekerinde nemlilik, ıslaklık oluşturmaz ama sıcakken pudra şekerini buladığınız zaman üzerinde ıslaklık, nemlilik oluşturabilir. Buna da lütfen dikkat edelim. Sizlere yakından hemen iç dokusunu, kurabiyenin kıyırlığını, içinin lezzetini göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni hangi ülkelerden ve hangi şehirlerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.